Merhaba, ben Enes. Bugün 150 TL altında alabileceğiniz kendi kategorilerinde fiyat performans olarak oldukça başarılı olan teknolojik ürünlere yakından bakacağız. Bu serinin 3. videosu. Önceki videoları izlemek için açıklamalara linkini bıraktım veya yukarıdaki i'ye basarak izleyebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Videoda bahsettiğim ürünlerin hepsinin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Sizin de bulduğunuz bu tarz ürünler varsa yorumlar kısmında belirtin. Oradan da yararlanalım bir sonraki bölüm için. Son olarak gerçek indirim, fırsat ve kuponları paylaştım Telegram kanalıma. Buradan katılabilirsiniz. Hadi şimdi birinci ürünümüzden başlayalım. Son dönemde epey popüler olan uygun fiyatlı uzaktan kumandalı LED bir lamba, yaklaşık olarak 60 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Bu lambayı ben 4 sene önce YouTube kanalımda incelemiştim. O zaman AliExpress'ten almıştım. 10 TL'ydi fiyatı. O lambayı halen daha evde kullanıyorum. Bir uzaktan kumanda var. Lambayı takıyorsunuz. Direkt uzaktan kumanda üzerinden lambayı kontrol edebiliyorsunuz. Uzaktan kumandanın pili direkt üzerinde geliyor. Lambanın 9 wattlık bir gücü bulunuyor. E27 standart girişe sahip ve burada üzerinde gördüğünüz bütün renklerde lambayı yakabiliyorsunuz. Ekstra olarak sarı renge bastığınız zaman bu odayı çok rahat bir şekilde aydınlatabiliyor. Diğer renkler biraz daha loş yanıyor. Hatta son 6 aya kadar buradaki gördüğünüz lambaderlerde de ben bu lambalardan kullanıyordum. Yeni Philips'in Hue setine geçtiğim için onları bıraktım. Ancak bir lambaderle bir şekilde kombine ettiğiniz zaman da uygun fiyata renkli ışıklar elde edebilirsiniz. Bir sonraki ürünümüze geldiğimizde Tautronics markasının boyunda durabilen bu şekilde mıknatıslı bir Bluetooth kulaklığı. Kulakta daha sağlam durabilmesi için bu kulaklıkta kanca kullanılmış. Kulaklığın bu bölümünde kontrol ünitesi bulunuyor. Burada önceki şarkıya geçme, sonraki şarkıya geçme, ses arttırıp azaltma ve bir adet de mikrofon bulunuyor. Evet, şu an sesini Tautronics marka kulaklığın mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Bir görüşme yaptığınız zaman hafif gürültülü bir yol kenarında sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Bu bölümde bir mikrofon bulunduğu için konuşma yaparken bu mikrofon kısmını biraz daha ağzınıza yakın doğru tutarsanız sesinizi daha net bir şekilde karşıya iletebilir kulaklık. Malzeme kalitesi fiyatına göre oldukça başarılı diyebilirim. IPX5 sertifikası bulunuyor. Yağmur ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. 20 saat boyunca da oldukça uzun bir kullanım imkanı sunuyor. Yine çift cihaz desteği de var. Yani iki telefona aynı anda bağlayabiliyorsunuz bu kulaklığı. Kulaklık ses performansı olarak son ses seviyesi epey yüksek. Şu an 64 TL'ye satılıyor ve bu fiyata ses kalitesi gayet iyi diyebilirim. Bas konusunda oldukça doyurucu. Ucuz kulaklıklardaki bu boğuk bir ses yok. Tabii ki kusursuz bir ses değil. Ancak fiyatına göre gayet tatmin edici bir müzik deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Yani ben müzik dinlerken çok garipsemedim açıkçası. Gayet zevkli bir şekilde müzik dinleyebildim bu kulaklıkta. Bu kulaklığın belki bir negatif özelliği olarak diyebileceğim, ilk olarak iPhone XR telefonunda test ettim. Her parçada 1 saniyelik bir sesin gidip gelmesi problemi oldu. Sonra Android Mi 9T telefonunda test ettim. AAC kodek desteğini kapattığımda Bluetooth ayarları kısmından bu sorun ortadan kalktı. Sonra tekrar iPhone XR telefonuna geçtiğimde bu sorunu yapmamaya başladı. Ancak ara ara iPhone telefonlarda 1 saniyelik gidip gelme sorunu olabiliyor. Bu 1 saniyelik kesilmelerle ilgili ben epey kulak kesildiğim için son süreçte epey fazla dikkat ettim. Ancak günlük kullanımda çok fazla rahatsız ettiğini de söyleyemem. Bu kulaklığın bir üst versiyonu daha bulunuyor. Qualcomm çipi bulunan aptX desteği, aktif gürültü engelleme özelliği, CVC 8.0 gürültü engelleme gibi özellikleri bulunuyor. Onun fiyatı 150 TL, eğer bütçeniz uygunsa o modeli tercih etmeniz daha uygun olacaktır. Ancak ben bir kulaklık alayım, bozulursa da içim acımasın veya yedekte bir kulaklık, uzun süreli kullanımlı bir kulaklığım olsun diyorsanız da bence 64 fiyatın ötesinde bir performans sergiliyor kulaklık. Bu şekilde kullanmadığınız zaman da boyunda durması oldukça kullanışlı olmuş diyebilirim. Evet. Bir sonraki ürünümüz Asus'un sessiz optik mouse'u. Kendim aktif olarak Logitech M590 sessiz mouse'u kullanıyordum. Biraz daha uygun fiyatlı, yedek bir mouse'a ihtiyacım vardı açıkçası. Ve araştırmalarım neticesinde Asus'un sessiz mouse'unu buldum. Yaklaşık olarak 100 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Normal mouse'lara göre sessiz mouse'lar 10 kat daha az ses çıkartıyorlar. Ve bu mouse tıklamalarından eğer rahatsız oluyorsanız bence bir sessiz mouse'lar oldukça ideal bir konuda. 10 dakika kullanmazsak eğer direkt uyku moduna geçiyor. Pil performansı olarak da 12 ay gibi uzun bir kullanım imkanı sunuyor mouse. Kutu içerisinden direkt pille beraber geliyor. 1000 ile 1600 dpi arasında bir hassasiyet ayarı mevcut. Direkt mouse üzerinden bu hassasiyet ayarını yapabiliyoruz. Yine mouse üzerinde ileri geri düğmeleri de bulunuyor. Mouse'u kullanabilmemiz için içerisinden küçük bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörü de yine mouse'un üzerine takabiliyoruz. Tasarım olarak oldukça ergonomik, özellikle yüzük parmağınızın girdiği yer çok hoş olmuş. Pille birlikte 82 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Uzun saatler kullandığınız zaman da
herhangi bir rahatsızlık vermiyor mouse. Yine bu mouse'un 6 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Mouse'un tekerlek kısmı kademeli, ne çok yavaş ne de çok sert. Rahat bir şekilde döndürebiliyorsunuz scroll kısmını. Bu arada mouse'larda genelde bu şekilde 3 farklı kullanım senaryosu bulunuyor. Bu mouse'da daha çok birinci en çok kullanılan avuç içi kullanım için tasarlanmış ve mouse sadece sağ elle kullanılabiliyor. V590 modelini de yaklaşık olarak 1 yıldır aktif olarak kullanıyorum. Bu modelde oldukça başarılı bir model. Bu modelin ekstra bir artı özelliği olarak üzerinde bir fonksiyon düğmesi bulunuyor. Bu düğme sayesinde hem Bluetooth üzerinden hem de bu dahili adaptörü üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yani iki cihaz desteği de bulunuyor. Ben aslında bu mouse'u onun için almıştım. Eğer bu tarz hem tablette veya iki bilgisayarı aynı anda kullanmak istiyorsanız Bluetooth özelliğiyle birlikte V590 modelini değerlendirebilirsiniz. Eğer tek cihazda kullanacağım diyorsanız da bu Asus'un modeli yaklaşık olarak yarı fiyatına satılıyor ve neredeyse aynı performanstalar diyebilirim. Evet, bir sonraki modelimize geldiğimizde ise Redmi'nin 20.000 mAh'lik çift çıkışlı bir powerbank'i. Son dönemde powerbanklere baktığımda fiyat performans olarak en alınası bu modelin olduğunu gördüm ve bu modeli kendim için de satın aldım. 18 Watt'lık hızlı şarjı destekliyor. Eğer telefonunuz hızlı şarjı destekliyorsa telefonda bu ibareyi de görebilirsiniz bu powerbank ile kullanırken. Powerbank'in giriş ve çıkış değerleri burada gördüğünüz gibi powerbank'i hem micro USB üzerinden hem de Type-C üzerinden şarj edebiliyoruz. Tam kablosuz kulaklıkları veya akıllı bilekliklerimizi şarj ederken bu videoda bahsettiğim gibi hızlı şarj cihazları kullanmak sağlıklı olmuyor. Bu powerbank'te ekstra düşük güç modu özelliği de bulunuyor. Bu yandaki düğmesine 2 kere bastığımız zaman güvenli şarj modu devreye giriyor ve tam kablosuz kulaklık veya akıllı bileklik gibi hızlı şarj etmememiz gereken cihazları da yavaş şarj ile bu powerbank sayesinde şarj edebiliyoruz. Bu da oldukça güzel bir detay olmuş. Powerbank gördüğünüz gibi bir miktar büyük ve ağır, 444 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Ancak kapasitesi düşünüldüğünde kabul edilebilir bir değer olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu kadar büyük bir powerbank istemiyorsanız aynı powerbank'in yine çift çıkışlı olarak 10.000 mAh'lik bir versiyonu daha bulunuyor. Satın alma linki açıklama kısmında mevcut. İsterseniz diğer ürünümüze doğru geçiş yapalım. Evet, bu ürünümüz Case 4U markasının 3.1 hem Lightning hem Type-C hem de micro USB bir kablosu. Kablonun orta ucundaki gördüğünüz gibi micro USB bir kısım bulunuyor. Bu kısmı Type-C kısmına taktığımız zaman Type-C ucunu Lightning ucuna taktığımız zaman da iPhone'lar için bir kabloya dönüşebiliyor bu kablo. Malzeme kalitesi fiyatına göre oldukça iyi diyebilirim. 1,5 metrelik bir uzunluğu bulunuyor ve katlamak için de bu şekilde bir aparat konmuş. Kablo hasır bir kablo ve kalınlık olarak ve dayanıklılık olarak oldukça kaliteli duruyor. Ben bu kabloyu alayım. Bütün ev halkı bu kablodan yararlansın. Yani gün içerisinde çok fazla giriş çıkışlarını bu şekilde elle değiştirdiğiniz zaman çok uzun vadede dayanabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani biraz daha çantanızda yedek bir kablo olsun veya arabanızda her uç için acil bir durumda kullanabileceğiniz bir kablo arıyorsanız eğer bu kabloyu değerlendirebilirsiniz. Evet, bir sonraki ürünümüz Tronsmart markasının bir notebook standı. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlanabiliyor ve 9 farklı kademede bu standı kullanabiliyoruz. 10 inç ile 17 inçe kadar 10 kiloya kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Bilgisayarınızın konumlandırılması uzun saatler çalışıyorsanız bel, sırt ve boyun sağlığı açısından oldukça önemli. Yani bilgisayarın ekranı direkt gözünüzün karşısında olması gerekiyor. Bu şekilde aşağıda veya bu şekilde yukarıda bakmak uzun vadede bu dediğim sağlık problemlerine yol açabilir. Bu amaç için bu stand oldukça işe yarıyor. Bu alt ayaklar kilitleniyor ve oldukça sağlam bir şekilde duruyorlar masada. Yine şu kısımlarda silikon ayaklar bulunuyor ve masada standın sağlam durmasını sağlıyor. Bu standta kullanışlı 2 adet bu şekilde kısımda bulunuyor. Burada kablo geçiş yerlerini veya buraya cep telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Yine ekstra bilgisayar standta olduğu için de havalandırma konusunda daha rahat bir şekilde yerde durmaya göre bilgisayar havalanıyor ve soğutma kısmına da bu şekilde bir artısı oluyor. Yine bilgisayarın standta sağlam bir şekilde durabilmesi için de bu kısımlarda bilgisayarın boyutuna göre ayarlayabileceğiniz daha sağlam durmasıyla alakalı kısımlar bulunuyor. Yine bu kısımdaki yerde de yumuşak bir silikon kullanılmış bilgisayarımıza zarar vermemesi açısından. Bu sabitleme aparatlarını da direkt bu şekilde buraya yerleştirebiliyorsunuz ve kendi içerisinde dahili bir şekilde burada durması da oldukça kullanışlı olmuş. Yani açıkçası benim beklentimin epey üzerinde çıkan bir ürün oldu. Daha önce kullandığım farklı bir stand vardı metal olarak. Bu hem kullanışlı hem de fonksiyonel bir stand olmuş diyebilirim. Ve bu şekilde bunu katlayarak da yanınızda rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Yani katlanabilir olması da yanınızda taşırken rahat bir şekilde standı taşımanıza sağlıyor.
Evet, son ürünümüze gelelim. Spigen markasının mıknatıslı bir araç tutacağı. Aracın klima ızgarasına ucu kauçuk olan bu parçayı takıyoruz ve telefonumuzun arkasına da kutu içerisinden 2 tane çıkan, bir yuvarlak bir de dikdörtgen olan bu parçayı yerleştiriyoruz. Yani 2 adet telefonda da bu mıknatıslı araç tutacağını kullanabilirsiniz. Mıknatıslar oldukça kuvvetli, yani telefonunuzu oldukça sağlam tutuyor. Her telefon modeli için uyumlu. Herhangi bir oynama veya titreşim söz konusu değil. Telefonunuzu ister yatay ister dikey olarak da kullanabiliyorsunuz. Buna benzer daha uygun fiyatlı ürünler var, ancak bu ürün malzeme kalitesi olarak ve performans olarak bence öne çıkıyor diğerlerine göre. Yani burada telefonlara epey yüklü miktarlarda para veriyoruz. Yani telefonunuzu bence markası belli olmayan kalitesiz ürünlere emanet etmenizi tavsiye etmem açıkçası. Belki bir negatif özelliği olarak, eğer telefonumuz büyükse taktığımız peteği komple kapatabilir veya klimayı sıcakta kullanıyorsak eğer çok uzun sürelerde telefonumuzu bu ısıtabilir. Bunun için de bu telefonumuzu taktığımız peteği kapatırsak bunu da bu şekilde bir çözüm bulabiliriz. Ön camda kullanılan bu telefonları sabitlemek için epey farklı ürün denedim, ancak sıcaktan ve güneşten ve zaman içerisinde muhtelif yerlerinden kırılmalar veya gevşemeler oldu. Ancak bu tarz mıknatıslı ürünlerde uzun vadede daha az problem yaşayacağımı düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, 150 TL altında alabileceğiniz benim size tavsiye ettiğim ürünler bunlardı. Siz de eğer bu tarz ürünler bulduysanız yorumlar kısmında belirtin. Serinin bir sonraki videosunda o videoyu ekleyelim. Bütün ürünlerin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.